Avrupa'da son dönemde aşırı sağcı partiler ciddi bir yükselişe geçti. Hem son yıllardaki ulusal seçimler hem de Haziran ayındaki Avrupa seçimleri bu yükselişi açık bir şekilde belgeledi. Aşırı sağcı partiler Avrupa seçimlerinden güçlenerek çıktılar ve Avrupa Parlamentosu'ndaki sandalye sayılarını büyük oranda artırdılar. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa'daki aşırı sağcılık yeni bir boyut kazandı. Zira aşırı sağcı partiler Rus yanlısı olmakla ve bir nevi Rusya Devlet Başkanı Putin'in etki ajanlığını yapmakla suçlanıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağın Rusya ile yakınlığının deşifre edildiğini söylemek mümkün. Ancak buna rağmen aşırı sağ Rusya ilişkilerinde kıtanın tamamı için peşin hüküm verilebilmesi söz konusu değil. Zira bu durum Avrupa'nın tamamı için geçerli değil. Kimi ülkelerde aşırı sağ Rusya'ya karşı farklı bir tavır sergiliyor. Sadece kamuoyunun daha hakim olduğu ülkelerdeki aşırı sağcı partilerin tutumu üzerinden çıkarım yapmak yanıltıcı olabilir. Bu yüzden 10-10 serimizin bu videosunda Avrupa'nın önemli bölgelerindeki aşırı sağın Rusya ile ilişkilerine göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. Avrupa'da aşırı sağ diyoruz. Ama kimdir bu Avrupalı aşırı sağcılar? Bu sorunun cevabını en azından siyasi açıdan verebilmek için Avrupa Parlamentosu'na göz atmamız lazım. Avrupalı aşırı sağcılar Avrupa Parlamentosu'nda iki gruba ayrılıyor. Bunlar Avrupalı muhafazakarlar ve reformistler ile Avrupalı vatanseverler fraksiyonları. Birçoğunuz Avrupalı vatanseverleri büyük ihtimalle hala eski isimleri olan Kimlik ve Demokrasi fraksiyonuyla tanıyor. Haziran'daki seçimlerin ardından Avrupalı Vatanseverler isimli yeni fraksiyonun çatısı altında toplandılar. Ve bu iki muhafazakar aşırı sağcı fraksiyon tam da başta bahsettiğimiz gibi peşin hüküm verilemeyeceğini belgeliyor. Çünkü Avrupalı muhafazakarlar ve reformistler örneğin Ukrayna ve NATO yanlısı, AB'nin ve NATO'nun genişlemesinden yana. Avrupalı vatanseverler ise Rusya konusunda daha ılımlı davranıyor. ABD ile işbirliğine karşı çıkıyor, AB'nin genişlemesini istemiyor. Ayrıca genel anlamda AB'nin varlığına sıcak baktığı da söylenemez. Bu arada burada bir parantez açıp şunu da söylemek lazım ki eski isimleri olan Kimlik ve Demokrasi Avrupalı aşırı sağcı örgüt kimlikçiler ile mutlaka bir çağrışım yapıyor. Genel anlamda kimlik ifadesi Avrupalı aşırı sağcıların özellikle İslamofobi kapsamında kullanmayı sevdiği terimlerden biri. Kimliğimiz İslamlaşma tehdidi altında şeklinde cümleler kuruluyor. Parantezi kapatıp konuya dönecek olursak. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yönetimindeki Avrupalı muhafazakarlar ve reformistler AB'ye ve AB'nin siyasi şemalarına daha entegre durumda. Daha söz sahibi olduklarını söyleyebiliriz. Fransız Marine Le Pen yönetimindeki Avrupalı vatanseverler ise daha dışlanmış bir fraksiyon. Ancak Avrupa'da aşırı sağında bir aşırı sağı var artık. O da Egemen Uluslar Avrupası isimli fraksiyon. Bu oluşum aşırı radikal siyaseti nedeniyle Avrupa seçimlerinden birkaç gün önce Kimlik ve Demokrasi fraksiyonundan atılan Alman AfD partisi tarafından kuruldu. AfD bu fraksiyonda Avrupa çapında son derece radikal, AB ve NATO karşıtı, kısmen Rus yanlısı, Yahudi ve İslam düşmanı partilerle ittifak halinde. Avrupalı aşırı sağcılar artık ikiye değil üçe ayrılıyor. Güncel gelişmeler ışığında Avrupa aşırı sağının en çok karşılaştığı suçlama Rus yanlısı olmak. Birazdan bölge bölge bunun böyle olup olmadığına bakacağız zaten. Ancak önce bir duruma genel olarak bakalım. Her yerde böyle olmasa da evet, aşırı sağın Vladimir Putin'e belli bir yakınlık beslediğini veya en azından anlayış gösterdiğini söyleyebiliriz. Ki yine bir dipnot, örneğin Almanya'da Rusya'nın siyasetini peşin bir şekilde reddetmeyip anlamaya çalışanlara tam olarak Putin feşteğe diyorlar. Yani Putin'i anlayan. Peki aşırı sağın Putin'e karşı sergilediği tutumun temelinde ne yatıyor? Bunun aslında iki ana sebebi var. Birincisi taraflar arasında karşılıklı bir çıkar olması. Zira AB'ye ve ABD'ye karşı olan liberalizm ve küreselciliği reddeden aşırı sağcılar kendi ülkelerinde hedeflerini hayata geçirebilmek için Rusya'nın verebileceği güçlü destekten faydalanmak istiyorlar. Rusya ise aşırı sağcıların açtığı kapı üzerinden Avrupa'ya sızıyor ve geniş bir ajan ağı oluşturmanın yanı sıra aşırı sağcı siyasetçileri kendi tarafında tutarak siyasi nüfuza da sahip oluyor. Tabii işin bir de ideolojik bir boyutu var. Geleneksel ve milliyetçi değerleri ön planda tutan Avrupalı aşırı sağcılar, Batı'da bu değerlere aykırı hareketlerin yükselişinden rahatsız. Putin'in ise kendileriyle bu konuda aynı çizgide olması ve kendi topraklarında bu hareketlere müsaade etmemesi aşırı sağın sempatisini kazanmasına yol açtı. Bunun yanı sıra son dönemde Ukrayna'ya yapılan devasa askeri yardımlardan da gittikçe daha fazla rahatsızlık duyuluyor. Avrupa aşırı sağ ABD istiyor diye neden kendi ekonomimize zarar verip Ukrayna'ya yardım ediyor, üstüne savaş riskine giriyoruz diyor. Bir nevi büyük resme bakıp kendi ülkelerinin çıkarlarını düşünmeleri gerektiğini,
Bu yüzden örneğin Rusya ile ilişkileri koparmamaları gerektiğini ifade ediyorlar. İlk olarak Avrupa'da aşırı sağ içerisinde Rus sempatisinin en yoğun olarak görüldüğü iki ülkeye, Almanya ve Avusturya'ya bakalım. Almanya'da AfD, Avusturya'da ise FPÖ, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlanıyor. Almanya'da aslında tüm partiler AfD'nin Rus yanlısı olduğu konusunda hemfikir. AfD ise kendisine yönelik bir cadı avı düzenlendiği görüşünde. Ancak böyle deseler de AfD'ye yöneltilen suçlamaların büyük oranda doğru olduğunu söyleyebiliriz aslında. Mesela Peter Bistrom vakasına bakalım. AfD milletvekili Bistrom, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin adaylarından biriydi. Sene başında şöyle bir şey ortaya çıktı. Bistrom, Çekya merkezli Voice of Europe kanalıyla temas halindeydi ve bu yayın kuruluşunun tek bir amacı vardı: Avrupa'da Rus propagandası yaymak. Voice of Europe, aşırı sağcı siyasetçilerle söyleşiler gerçekleştirerek bu kapsamda Rusya'nın pozisyonlarını yaymakla görevliydi. Çekya istihbaratının çalışmaları sonucu Bistrom'un Rus yanlısı Ukraynalı bir iş adamıyla görüştüğü ve 20.000 euro para aldığı, bunun karşılığında Rus yanlısı faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Voice of Europe ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Rus yanlısı adayları daha görünür hale getirmeyi de hedefliyordu. Öte yandan AfD'li siyasetçiler Rusya'nın uluslararası gözlemcilere izin vermediği seçimlerde dahi Rusya'ya gidip seçimlerde gözlemcilik yapıyorlar, seçimlerden övgüyle bahsediyorlar. Sadece seçimlerden değil, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle ilgili de memnuniyetlerini belirttiler. Yani özetle AfD tam bir Rus aparatı diyebiliriz. Öyle ki Rus Cumhurbaşkanlığı'nın AfD'nin daha da güçlenmesi ve oy oranını artırması için bir strateji, bir manifesto hazırladığı bile ortaya çıktı. AfD'nin her seviyesinde Rus etkisini görmek mümkün. Gelelim Avusturya'nın FPÖ partisine. FPÖ'de şöyle bir durum var. AfD bilinçli bir şekilde Rus yanlısı davranırken FPÖ bunu daha çok Avusturya hükümetindeki muhafazakar ÖVP'ye muhalefet için yapıyor. Yani FPÖ için aslında Putin'in kullanışlı aptallarından biri ifadesi sık sık gündeme geliyor. FPÖ, Genel Başkan Herbert Kikel'in yönetiminde klasik bir aşırı sağcı partinin özelliklerini taşıyor. Bilinçli bir şekilde Rus yanlısı demek mümkün değil. Ancak bu hep böyle değildi. Eski Genel Başkan Heinz-Christian Strache döneminde FPÖ bilinçli bir şekilde Rus yanlısıydı. Strache'nin kariyeri 2019 yılındaki Ibiza videosu ile son bulmuştu. Dönemin şansölye yardımcısı Strache ve FPÖ'nün önde gelen isimlerinden biri olan Johann Gudenus, ortaya çıkan videoya göre Ibiza adasında bir Rus oligarkının yeğeniyle görüşme gerçekleştirdiler. Rusya'nın Avusturya'ya yatırımlarından ve medyayı ele geçirme çabalarından, ayrıca Rus lider Putin ile yakın ilişkilerden bahsedildi. Ayrıca Strache henüz 2005 yılında Putin'in bir danışmanının kendisiyle temasa geçtiğini ve nasıl işbirliği yapabileceklerine dair strateji oluşturulduğunu itiraf etti. Bu skandalın ardından FPÖ'nün katı Rus yanlısı çekirdeği aslında büyük oranda dağıldı. Ancak parti bugün hala Rus yanlısı tutumlar sergiliyor ve Rusya için iyi bir aparat olmaya devam ediyor. İngiltere'de aşırı sağ deyince aklımıza ilk gelen isim Nigel Farage. Baştan şunu belirtelim. İngiltere'deki aşırı sağın Rusya ile ilişkileri Almanya ve Avusturya'daki aşırı sağın Rusya ile ilişkilerinin yanından bile geçemez. Çünkü Almanya ve Avusturya'da olduğu gibi pratik bir işbirliğinden ziyade sınırlı bir sempatiden bahsediyoruz aslında. Ancak tabii ki yine de bu sempati de incelemeye değer. Zira bu tarz yorumları Ukrayna'nın en önemli askeri destekçisi İngiltere'de çok fazla duymak mümkün değil. İngiliz aşırı sağının Rusya ve Putin'e sempatisi de henüz Haziran ayında geniş kapsamlı şekilde gündeme geldi. Fitili ateşleyen Farage'ın Ukrayna Savaşı ile ilgili yorumları oldu. Farage şunu söyledi: Ukrayna Savaşı'nın sorumlusu Batı'dır, çünkü Batı Rusya'yı provoke etti ve Putin bu yüzden Ukrayna'ya saldırdı. Aşırı sağcı siyasetçi NATO'nun sürekli olarak doğuya doğru genişlemesine atıfta bulundu ve bu şekilde Rusya'ya savaş için bahane sunulduğunu öne sürdü. Bu sözler özellikle dönemin başbakanı muhafazakar Rishi Sunak'ın ve elbette diğer siyasi kesimlerin de tepkisini çekti. Sunak'ın rakibi ve yeni başbakan olan İşçi Partili Keir Starmer ile çok sayıda bakan, Farage'ın Rus propagandası yapmakla, Rusya'nın anlatımını desteklemekle suçladı. Aslında Farage tabii ki savaş Putin'in suçu diye bir ifade de kullanmıştı. Ama asıl sorumlunun Batı olduğu görüşünde. Farage'ın sözleri bununla da sınırlı değil. Putin'i bir kişi olarak sevmediğini, ancak siyasi bir kişilik olarak hayranlık duyduğunu dile getirdi. Çünkü ona göre Putin, Rusya'yı yönetirken kontrolü tamamen ele geçirmişti ve bu hayranlık duyulası bir durumdu. Farage tepkilere rağmen geri adım atmadı. Aksine sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Ukrayna Savaşı ile ilgili gerçekleri söylediğim için beni suçlamayın dedi. Ayrıca Putin'i ve Ukrayna Savaşı'nı kesinlikle desteklemediğini, Ukrayna'nın işgal edilmesine karşı çıktığını belirtti.
Ancak bu benim savaşı 10 yıl önce görüp savaşın geldiğine dair uyarıda bulunduğum gerçeğini değiştirmez dedi ve ekledi. Ayıyı dürterseniz elbette cevap verecektir. Farage'ın partisinin yerel adaylarından da Putin'e duydukları hayranlığı dile getiren isimler oldu ve ana fikir aşağı yukarı hep aynı. Putin'i sevmiyoruz ama akıllı bir adam ve iyi bir lider. Temmuz'daki İngiliz genel seçimleri öncesi yapılan kapsamlı bir araştırma ilginç bir sosyal medya ağı ortaya çıkardı. Kökleri Rusya'ya dayanan bu sosyal medya ağı, seçimlerde Farage'a verilen desteği artırmak ve aşırı sağcı siyasetçinin görüşlerini yaymak için çalışmalar gerçekleştiriyordu. Her ne kadar aralarında derin veya pratik diyebileceğimiz şekilde bir ilişki olmasa da Rusya ile İngiliz aşırı sağ arasında temas noktaları olduğu kesin. Yani Rusya için burada bir nevi potansiyel bir alan var diyebiliriz. Putin, Balkanlar ve çevresinde oldukça fazla müttefiğe sahip. Bölgedeki aşırı sağcıların geneli arasında Putin'e olan bu destek özellikle göze çarpıyor. Bölgede akla gelen ilk ülke hiç şüphesiz Macaristan. Macaristan, Kremlin için büyük öneme sahip. Zira bu ülkede muhafazakar sağcı olarak tanımlayabileceğimiz kesim başrolde. Başbakan Viktor Orban'ın hükümetteki popülist Fidesz partisi, en başta bahsettiğimiz yeni aşırı sağcı AB ittifakı Avrupa'nın vatanseverleri fraksiyonunun bir parçası. Orban bu ittifakın başını çekiyor. Avusturyalı FPÖ gibi partiler de bu ittifaka katıldı. Hem AB hem de NATO üyesi olan Macaristan'ın başbakanı Orban, diğer ülkeler tarafından Putin'in Truva olarak tanımlanıyor. Orban, diğer AB ülkelerinin aksine Rusya ile ilişkileri koparmayı ve Rusya'ya yaptırımlar uygulamayı reddediyor. AB içerisinde bu yöndeki girişimlere engel oluyor, öte yandan Ukrayna'ya yardımlara da karşı çıkıyor ve veto ediyor. Orban ayrıca geleneksel ailevi ve milliyetçi değerleri ortadan kaldırmakla suçladığı AB'yi hedef alıyor, Brüksel ile savaştayız diyor ve sık sık Putin ile bir araya geliyor, Rusya Devlet Başkanı'ndan övgüyle bahsediyor. Macaristan Başbakanı Rusya ile yakın ilişkilerden oldukça memnun ve her fırsatta bu ilişkileri geliştirerek sürdürmek istediğini ifade ediyor. Tabii ki bu Rusya için de son derece olumlu bir durum. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Macaristan-Rusya ilişkilerinde AB'nin geri kalan ülkelerinde hakim olan olumsuz atmosferden eser yok. Hemen bir diğer ülkeye bakalım. Sırbistan. Sırbistan'daki aşırı sağcı Sırbistan Radikal Partisi ve aşırı sağcı Halk Devriyesi oluşumu Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması nedeniyle adeta bayram ettiler. Sokaklara akın eden aşırı sağcılar ellerinde Sırp ve Rus bayraklarıyla Rus askerlerinin Ukrayna'ya girişini kutladı. Sırplar ve Ruslar daima kardeştir ve Kırım Rusya'dır, Kosova Sırbistan'dır sloganlarıyla kutlamalar yapıldı. Özellikle Halk Devriyesi oluşumu Ukrayna Savaşı öncesi kendini Müslüman mültecileri durdurup tehdit etme, korkutma ve kendi inisiyatifleriyle tutuklamaya adamıştı. Ancak Ukrayna Savaşı ile birlikte ana odak noktaları Rusya'yı ve Rus ordusunu desteklemek oldu. Batılı ülkelerin ideolojilerini reddeden ve Ortodoks Hristiyanlığı yüceltmek istediklerini söyleyen aşırı sağcılar Rusya'yı özellikle tarihi bağlar nedeniyle liderleri sayıyorlar. Sırbistan'daki aşırı sağcılar sosyal medyada Rus propagandası yaymanın yanı sıra Avrupa'dan uzaklaşmayı ve askeri olarak Rusya'ya yakın olmayı destekliyorlar. Ayrıca Sırp topraklarında Rus askerlerini görmek istiyorlar. Ancak Başbakan Aleksandr Vučić'in de Rusya ile ilişkilerde en sağdaki partilerden geri kalır yanı yok. 2008 yılında Sırbistan Radikal Partisi'nden ayrılarak Sırbistan İlerleme Partisi'ne katılan muhafazakar sağcı Vučić, Batı ile ilişkilerinin bozulması pahasına Rusya ile yakın duruyor. O da tıpkı Orban gibi Rusya'ya yaptırımlara karşı çıkıyor ve bu konuda gerçek dost zor günde belli olur diyor. Bu tutumu sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiriyor. Geçelim Bulgaristan'a. Orada da aşırı sağcı Yeniden Doğuş Partisi Rusya ile yakın ilişkilere sahip. Hatta öyle ki partinin milletvekilleri bizzat Kremlin'in daveti üzerine Şubat ayında Moskova'yı ziyaret etmişti. Peki Romanya? Orada da aşırı sağcı Romanyalılar Birliği İttifakı Partisi Rus yanlısı tutum sergilemekle suçlanıyor. Ukrayna gizli servislerine göre partinin genel başkanı George Simeon yıllar önce Rus istihbaratı ile bağlantılıydı ve faaliyetlerde bulundu. İskandinavya ülkelerinden İsveç'te aşırı sağcıların başını Kuzey Direniş Hareketi gibi oluşumlar ve İsveç Demokratları gibi partiler çekiyor. Bu arada Kuzey Direniş Hareketi dediğimiz şey hem ideoloji hem de hiyerarşik yapılanması bakımından tam bir Nazi örgütü. Genel anlamda baktığımızda diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ kesimlerde gördüğümüz yaklaşım İsveç aşırı sağında da hakim. Peki nedir bu yaklaşım? Hemen tarihsel bir bakış açısıyla açıklayalım. İsveç aşırı sağının Rusya'ya yaklaşımı aslında tarihten bugüne bir evrim geçirdi. İsveç aşırı sağ ciddi anlamda ilk olarak ortaya çıkmaya başladığı 1920'li yıllarda ülkedeki genel tutumu temsil ediyordu. Rusya, İsveç için geleneksel bir düşman ve ana tehditti.
Ancak Sovyetlerin dağılmasının ve özellikle Vladimir Putin'in yönetimi devralmasının ardından bir değişim gerçekleşti. Putin'in liberal batılı değerleri reddetmesi ve Rusya'nın bir nevi küreselci değerlere karşı direnişin lideri haline gelmesi İsveç aşırı sağında bir Rus sempatisine yol açtı. Yani o geleneksel düşmanlık yıllar geçtikçe değerlere dayalı ideolojide aynı çizgide olmaya dönüştü. Tabii Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve İskandinavya'ya yönelik de tehditlerin meydana gelmesi İsveç aşırı sağında bir parçalanmaya neden oldu. Rusya'nın imajı bir miktar sarsıldı diyebiliriz. Küçük bir Ukrayna yanlısı kamp oluştu ancak yine de genel destek hala Rusya'dan yana. Finlandiya'ya bakacak olursak aslında her şey çok açık. Rusya ile sınır olan ülke Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve NATO'ya dahil olması ile birlikte Rus tehdidini yakından hissetmeye başladı. Rusya'dan gelen tehditler ve sınır hattına askeri sevkiyatlar bu tehdide örnek gösterilebilir. Finlandiya'daki aşırı sağcı parti PS sıkı bir Ukrayna destekçisi ve Rus karşıtı tavır sergiliyor. PS, Finlandiya'nın NATO üyeliğini en ateşli şekilde destekleyen partilerden biriydi ve Rus tehdidine karşı gereken her adımın atılmasından yana. Yani özetle Finlandiya'da Rusya'nın sızabileceği pek bir alan yok. Tüm siyasi partiler Rusya'ya karşı sergiledikleri tutumda hemfikir. Norveç'te de benzer bir durum var aslında. Orada da aşırı sağcı Gelişim Partisi Rus karşıtı bir tavır alıyor ve NATO içerisinde aktif bir rol oynanması gerektiğini savunuyor. Bu konuda hükümeti destekliyor. Gelişim Partisi bunun yanı sıra iç siyasette oy kazanabilmek için Ukrayna Savaşı'nın uluslararası etkilerinden çok Norveç'e doğrudan etkileriyle ilgileniyor. Yani Norveç aşırı sağında da Rus sempatisi bulmak mümkün değil. İskandinavya'dan bambaşka bir yere, komşumuz Yunanistan'a geçelim. Yunan aşırı sağında Ruslara sempatiye ve desteğe rastlamak mümkün. Bunun en belirgin örneklerinden biri Yunanistan'ı derinden sarsan finansal krizin ardından 2009'da yükselişe geçen Neo-Nazi Altın Şafak Partisi. Parti 2012-2019 yılları arasında Yunan Meclisi'ndeydi ve 2020'de yasaklandı. Ancak parti karakterini kaybetmiş olsa da bir örgüt olarak varlığını sürdürüyor. Altın Şafak temsilcileri 2015'te St. Petersburg'da çok ses getiren bir toplantıya katılmıştı. Avrupa'nın dört bir yanındaki partilerden gelen aşırı sağcı isimler adeta gövde gösterisi yapmıştı. Peki neden Rusya'da? Yine en başta bahsettiğimiz meseleden dolayı. Aşırı sağcılar liberal küreselcilere karşı Rusya'yı müttefik sayıyorlar. Altın Şafak, Yunanistan'ın batıdan temelli uzaklaşıp Rusya'ya dönmesini istiyor. Putin'i bir nevi kurtarıcı olarak görüyor. Rus aşırı sağ, İsveç aşırı sağcılarında olduğu gibi Yunan aşırı sağcılarına da destek veriyor ve yakından takip ediyor. Ayrıca örneğin kimilerine göre Putin'in akıl hocası olan Kremlin yanlısı Rus siyaset bilimci Alexander Dugin, Altın Şafak liderleriyle bir dönem açık temas halindeydi. Elbette Rusya, Altın Şafak Partisi'nin kötü itibarı nedeniyle temkinli davranıyor ve oluşumu ırkçı fikirler yayan Neo-Nazi örgütü olarak sınıflandırıyor. Ancak buna rağmen Altın Şafak, Rusya için Yunanistan'da önemli bir fırsat. Yunanistan'da günümüzün en belirgin aşırı sağcı partisi olan Helen çözümünde de Rus yanlısı bir tavır görmek mümkün. Parti açıklamalarında Rusya'yı suçlamaktan kaçınıyor ve bunun yerine Ukrayna'ya destek vererek ABD çizgisinde hareket ettiği için Yunan hükümetine hedef alıyor. Parti lideri Velopoulos'a göre Rusya mecbur bırakıldığı için Ukrayna'ya saldırdı. Yani Helen çözümüne göre savaşın asıl sorumlusu ABD ve batılı ülkeler. Bu da Kremlin'in savaşa dair anlatımlarıyla örtüşüyor. Fransız aşırı sağ deyince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Marine Le Pen ve partisi Ulusal Birlik. Partinin ve Le Pen ailesinin Rusya ile ilişkileri, Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'in dönemine yani 60'lı yıllara kadar dayanıyor. Jean-Marie Le Pen hem Fransa'da hem de Rusya'da daha Sovyetler döneminde birçok aşırı sağcı Rus ile temasa geçti. Ayrıca Jean-Marie Le Pen'in muhatap olduğu kişilere baktığımızda karşımıza yine aşırı sağcı Rus siyaset bilimci Alexander Dugin çıkıyor. Öte yandan eski Rus diplomat ve KGB ajanı Vladimir Krukçov da Jean-Marie Le Pen'in yakın çevresindeki isimlerdendi. Jean-Marie Le Pen birçok kez Rusya'yı ziyaret ederken aşırı sağcı Rus isimler de Fransa'ya gelerek ulusal birlik toplantılarına katıldılar. 2011 yılında Marine Le Pen'in partinin yönetimini devralmasıyla birlikte Le Pen ailesinin Rus isimlerle yakın ilişkileri partinin dış politika yönünü belirleyen faktör oldu adeta. Le Pen'in danışmanları ve kendisine yakın diğer üst düzey parti yetkilileri sık sık Rusya ile yakın ilişkilerinden övgüyle bahsetti. Ulusal Birlik ile Rusya arasındaki ilişkiler birçok ülkedeki aşırı sağ kesimde olduğu gibi yine ortak değerlere dayanıyor. Kültürel egemenlik ve küreselciliğin reddedilmesi gibi. Ancak mesele sadece değerler veya ortak ideoloji değil, karşılıklı çıkarlar da var. Zira Le Pen, Fransız siyasetindeki yükselişini aslında biraz da Rusya ve Rus oligarklarla ilişkilerine borçlu.
Ailevi bağları üzerinden 2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirmeyi başarması Le Pen'i uluslararası arenada tanınır hale getirdi. Fransa gibi önemli bir Avrupa ülkesinde sadık bir müttefiğe sahip olmak isteyen Putin içinse elbette Le Pen önemli. Bu yüzden Le Pen'in partisi finansal sıkıntılar yaşadığında devreye Moskova girdi. 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Le Pen, Putin'e yakın bir bankadan 9 milyon euro borç aldı. Uzmanlara göre Rusya bu para ile Le Pen'in Kırım konusundaki desteğini ödüllendirdi. Çünkü Le Pen, Yarımada'nın Rusya tarafından ilhak edilmesini ve daha sonra yapılan şüpheli referandumda çıkan sonucu desteklemişti. Ona göre Kırım Rusya'dır ve Kırım halkı kendi iradesiyle Rusya'ya dahil olmayı seçmiştir. Aşırı sağcılar her ne kadar Rusya'nın 2022'deki Ukrayna'ya saldırısını kınamak zorunda kalsalar da askeri yardımlara sıcak bakmıyorlar. Örneğin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikri bir yana uzun menzilli füzelere bile karşı çıkıyorlar. Sadece savunma amaçlı ekipmanlar göndermekten yanalar. Tabii sadece Le Pen değil, Eric Zemmour gibi daha da radikal sayılan aşırı sağcılar da Putin'e hayranlık besliyor. İslamofobik açıklamalarıyla dikkat çeken Zemmour, "Keşke Fransız bir Putin olsa" demiş ve Ukrayna Savaşı'nın asıl sorumlusunun Batı olduğunu belirtmiş, böylece Rus çizgisine destek vermişti. Dışarıdan genel duruma bakıldığında hükümetteki İtalyan aşırı sağ, Rusya ve Putin konusunda tek yumruk şeklinde hareket ediyormuş gibi görünebilir. Ancak biraz daha derine inip olayların iç yüzüne baktığımızda aslında iki farklı cephe oluşmuş durumda. Hükümetin bel kemiğini oluşturan Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın kardeşleri sıkı şekilde Rus karşıtı bir tavır sergiliyor. Tabii bu hep böyle değildi. Meloni cephesinden de zaman zaman Putin ve Rusya'ya yönelik olumlu açıklamalar geliyordu. Ancak Ukrayna Savaşı rüzgarı tersine döndürdü ki zaten Meloni'nin partisiyle Kremlin arasında çok fazla ilişki olduğu söylenemez. Başbakan Meloni, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sert bir şekilde kınadı, Ukraynalı mültecileri ülkeye kabul etti, Putin'in ateşkes çağrılarını tıpkı Ukrayna yönetimi gibi propaganda olarak tanımladı. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya desteği nedeniyle gurur duyduğunu ve İtalya'nın da Ukrayna'ya desteği uzun vadeli olarak sürdüreceğini vurguladı. İtalya, Ukrayna'ya en yoğun destek sağlayan ülkelerden değil belki. Ancak aşırı sağ-Rusya ilişkileri penceresinden baktığımızda Meloni'de böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Bir de koalisyonun diğer aşırı sağcı ortağına, Lega Partisi'ne bakalım. Orada durum biraz daha farklı. Meloni'nin Rusya'ya dair sözleri aslında sadece siyasi bir karaktere sahipti. Ancak Lega lideri Matteo Salvini Putin'e hayranlık besliyordu. Moskova'ya ziyaretler, Kızıl Meydan'da Putin tişörtleriyle fotoğraflar, keşke bizim de Putin'imiz olsa açıklamaları ve daha fazlası. Salvini gerçekten de kişisel bağlantılarıyla Rusya'ya yakın bir isim. Ayrıca Lega temsilcilerinin 2018 yılında Moskova'ya giderek Rusya'dan milyonlarca euroluk seçim yardımları için görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Lega ile Putin'in partisi Birleşik Rusya arasında 2017 yılında işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Salvini pek güven vermese de söylemlerini değiştirdi. Lega hem Rusya'ya yaptırımlara hem de Ukrayna'ya silah sevkiyatlarına ve Ukraynalı mültecilerin gelişine destek verdi. Tabii ki Lega bir anda tamamen Rus karşıtı bir hale gelmedi. Rus yanlısı eğilimler devam ediyor. Ancak biraz da mecbur kalarak yönünü düzenledi diyebiliriz. Rusya'ya yönelik olumlu bakışında daha temkinli bir tavır sergilemeye başladı. Zira Lega'nın kalesi sayılan İtalyan bölgelerinde seçmenler genelde Avrupa yanlısı kesimlerden oluşuyor ve şu durumda Rusya'ya yakın durmak Salvini'ye pahalıya patlayabilir. İspanya aşırı sağında ise durum İtalya'da olduğundan çok daha açık. Diğer Avrupa ülkelerine göre Rusya ile bağlar yok denecek kadar az. Aşırı sağcı Vox Partisi hükümetteki sosyal demokratları Ukrayna'ya yeterince destek vermemekle suçluyor, Rusya'ya karşı daha katı bir tutum istiyor. Vox yönetimi hem Ukraynalı mültecilerin ülkeye gelişini destekliyor hem de Ukrayna'ya silah ve ekipman sevkiyatından yana. Ayrıca Putin'i ve Rusya'yı sert ifadelerle hedef alıyorlar. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından ve bu saldırının daha da genişleyerek NATO topraklarını da hedef almasından bahsederken bu tartışmalarda Baltık ülkeleri hep özel bir konumda yer alıyor. Zira Batı'ya yönelik olası bir Rus saldırısını karşılayacak ilk ülkeler Polonya'nın yanı sıra kuvvetle muhtemel Baltık ülkeleri olacak. Bu nedenle bu ülkeler tıpkı Polonya gibi ordularını güçlendiriyorlar ve savunmaya ciddi bir yatırım yapıyorlar. Baltık ülkelerinde Rusya'ya ve Putin'e karşı tüm ana siyasi kesimlerde sert bir tavır var ve çok katı bir Rusya karşıtlığı göze çarpıyor. Aşırı sağcılarda da durum bundan farklı değil. Örneğin Letonya'daki Ulusal İttifak Partisi. Bu partinin Rusya ve Rus karşıtı görüşleri Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ana akım haline geldi.
Parti okullardaki Rusça derslerinin kaldırılmasını, Rusçanın kullanımının hem kamuda hem özel sektörde yasaklanmasını, ayrıca tüm Sovyet anıtlarının kaldırılmasını istiyor. Kısacası Rusya'ya dair tüm izlerin ortadan kalkmasını talep ediyor. Kaldı ki bu sadece savaş nedeniyle ortaya çıkan bir tavır değil. Avrupalı birçok aşırı sağcı partinin aksine Batı yanlısı olan Ulusal İttifak, savaştan önce de Rus emperyalizminin Letonya için en büyük tehdit olduğunu vurguluyordu. Litvanya'da da aynı durumla karşılaşıyoruz. Orada da aynı isme sahip aşırı sağcı Ulusal İttifak Partisi son derece Rus karşıtı bir tutum içerisinde. Partinin önde gelen isimlerinin internet sitesinde kaleme aldığı makalelerde Ukrayna'ya yönelik Rus işgalinden bahsediliyor, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteğinde fazla yavaş hareket etmesi eleştiriliyor. NATO yanlısı parti ayrıca Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmasının Rusya için yenilgi olduğunu ve Rusya'nın zayıflığını vurguluyor. Daha da fazla zayıflaması için hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ukraynalı mültecilerin ülkeye gelişine sıcak bakan parti ayrıca kendi topladığı bağışlarla Ukrayna ordusuna ve özellikle Azov Tugayı'na askeri ekipman desteği sağlıyor. Estonya'daki aşırı sağcı EKRE partisinde de Rus karşıtlığı sıradan bir durum. EKRE, Avrupa Parlamentosu'nda üye olduğu Avrupalı Vatanseverler fraksiyonundaki Rus karşıtı kolun temsilcilerinden biri. Ayrıca NATO yanlısı. Zira EKRE'de tıpkı Baltıklardaki diğer aşırı sağcı partiler gibi Rusya'nın Estonya'nın güvenliği ve bağımsızlığı için tehdit olduğu görüşünde. Parti, katı Rus karşıtı tutumuyla diğer aşırı sağcılarla dahi gerilim yaşayabiliyor. Örneğin Fransız aşırı sağcı Le Pen, Rusya'ya yönelik zaman zaman olumlu yaklaşımıyla EKRE'nin tepkisini çekti. Sadece kamuoyunun daha hakim olduğu ülkelerdeki aşırı sağcı partilerin tutumu üzerinden çıkarım yapmak yanıltıcı olabilir. Bu yüzden 10-10 serimizin bu videosunda Avrupa'nın önemli bölgelerindeki aşırı sağın Rusya ile ilişkilerine göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın.